Dünyayı değiştiren bir ses. Milyonlara ilham veren bir ikon. Ama o sesin ardında ne vardı biliyor musun? Terk edilmiş bir çocuk. Annesini genç yaşta kaybeden bir ergen, şöhretin gölgesinde kaybolan bir ruh, uyuşturucu, öfke nöbetleri, depresyon. Ama yine de barış için şarkılar söyleyen bir adam. İşte bu, John Lennon'un hikayesi. Yani sadece bir müzisyenin değil, bir insanın, bir ruhun, bir hayalperestin yolculuğu. John Wesley Lennon 9 Ekim 1940'da İngiltere'nin Liverpool kentinde doğdu. O sırada dünya, 2. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinden geçiyordu. Bir hava saldırısının ortasında doğmak, hayatın da hep çelişkilerle geçeceğinin ilk işaretiydi belki de. Henüz 4 yaşındayken ailesi ayrıldı. Babası Alfred bir denizciydi ve John'un hayatından tamamen çekildi. Annesi Julia ona bakamayacağını anlayınca onu kendi kardeşi Mimi'nin yanına bıraktı. O andan itibaren John'un ruhuna kazınan şey şu oldu: sevilsem bile terk edilebilirim. Julia zaman zaman onu ziyarete gelir, banjo ve piyano çalmayı öğretirdi. İlk gitarını da ondan aldı. Ama bu kısa ziyaretler bir çocuğun duygusal boşluğunu doldurmaya yetmedi. 1958'de Julia bir trafik kazasında öldüğünde John sadece 17 yaşındaydı. Ve bu kayıp onun içinde kapanmayan bir boşluk yarattı. İçki, öfke patlamaları, hayata küskünlük, hepsi o boşluğun yankılarıydı. Okul hayatında ise zeki ama disiplinsizdi. Çizim yapar, grotesk karakterler yaratır, yazılar yazardı. Ve bir gün Elvis Presley'i dinledi. İçindeki tüm öfkeyi ve yalnızlığı notalara dökmenin mümkün olduğunu anladı. Ve kendi grubunu kurdu, Quarrymen. 1957'de bir panayırda tanıştığı Paul McCartney, onun müziğini değiştirecek kişiydi. Sonra George Harrison, ardından Ringo Starr gruba katıldı. Ve 1960'da müzik tarihini değiştirecek o grup kuruldu: The Beatles. Beatles, gençliğin sesi, sistemin karşıtı bir kültürel devrimdi. 1964'te Ed Sullivan Show'da sahne aldıklarında tüm Amerika onları konuşuyordu. Beatlemania sadece müzik değil, bir kimlik hareketiydi. Ama John Lennon için bu devrim onun içindeki boşluğu asla dolduramadı. 1962'de Cynthia Powell ile evlendi. 1964'te oğlu Julian doğdu. Ama içindeki terk edilme korkusu onu kıskanç, kontrolcü ve dengesiz biri haline getirmişti. Cynthia ile evlilikleri kameraların dışındaki gölgede çatırdayarak devam etti. 1966 yılında bir sanat galerisinde Japon sanatçı Yoko Ono ile tanıştı. İlk başta bir sanat ilgisi gibi başladı ama zamanla John için Yoko bir eş değil, bir öğretmen oldu. Onunla birlikte sanatı, aşkı ve hayatı sorguladı. Ve 1968'de Cynthia'dan resmen boşandı. Aynı yıl Yoko ile ilişkileri kamuoyuna yansıdı. O dönemde Beatles da çatırdamaya başlamıştı. John daha deneysel müziğe yöneliyor, Paul daha geleneksel bir çizgide kalmak istiyordu. George kendi şarkılarını yazmak istiyordu ve Ringo sessizce olan biteni izliyordu. 1970'te Beatles resmen dağıldı. Ama medyanın suçlusu belliydi: Yoko Ono. Oysa gerçekte bu ayrılık kişisel büyümenin doğal bir sonucuydu. John, Yoko ile birlikte müziği bir direniş aracına dönüştürdü. 1969'da Bed-In, yani yatakta barış eylemi yaptılar. Otel odalarında gazetecilere barış çağrısı yaptılar. Give Peace a Chance ve Imagine sadece şarkı değildi. Onlar John'un içindeki savaşa karşı yazılmış manifestolardı. Ama her barış çağrısı onun içindeki kaosu susturmaya yetmiyordu. Alkol, madde kullanımı, borderline belirtileri. 1973'te John, Yoko Ono'dan ayrıldı. 18 ay süren bu döneme Lost Weekend dendi. Ama bu karanlık dönem sadece düşüş değil,
içgörüyle de doluydu. Julian ile daha yakınlaştı. Eski dostlarıyla yeniden bağ kurdu. Kendini gölgelerle yüzleşmek zorunda kalan bir yetişkin gibi yeniden tanımlamaya başladı. Ve 1975'te John ile Yoko yeniden bir araya geldi. Aralarındaki bağ artık sadece tutku değil, farkındalıkla güçlenmiş bir ortaklıktı. Aynı yıl 9 Ekim'de oğulları Sean dünyaya geldi. Doğum tarihi John'un kendi doğum günüydü ve bu sembolik kesişim onun için bir yeniden doğuş anlamına geliyordu. O andan itibaren John sahneyi bıraktı. Stüdyoları, konserleri, röportajları hepsini geride bıraktı. Ünlü olmak değil, baba olmak istedi. Yoko çalışırken o yemek yaptı, oyun oynadı, çocuk büyüttü ve o yılları ev erkeği olarak değil, gerçek benliğimle yaşadığım yıllar olarak tanımladı. 1980 yazında bir yelken gezisine çıktı. Fırtınanın ortasında tek başına kaldığında içindeki gücü hatırladı. Dönüşünde yeni albüm fikriyle doluydu. Double Fantasy, Beautiful Boy Sean'a yazılmıştı. He's on the run and your dad is here. Beautiful, 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 beautiful boy. Yoko ile birlikte söyledikleri şarkılar diyalog gibiydi. Hayatın ikinci perdesi umutla başlamıştı. Ama o umut 8 Aralık 1980'de New York'ta silah sesleriyle kesildi. The Dakota apartmanın önünde Mark David Chapman isimli biri onu bekliyordu. Aynı gün albümünü imzalatmıştı. Ama gece olduğunda eline silahı aldı, 5 kurşun sıktı. 4'ü Lennon'ın sırtına ve omzuna isabet etti. John yere yığıldı. Yoko gözlerinin önünde sevdiği adamın kanlar içinde kaldığını izledi. Hemen hastaneye yetiştirildi. Roosevelt Hastanesi doktorları elinden geleni yaptı. Ama saat 11'de John Lennon 40 yaşında hayatını kaybetti. Katili olay yerinde kaldı. Kitap okuyarak teslim oldu. Elinde The Catcher in the Rye vardı. Polislere sadece şunu dedi. Yaptım. Çünkü o bir sahtekardı. Ama dünya başka bir şey biliyordu. O sahte değildi. O acıdan doğan gerçekliğin ta kendisiydi. Onun ölümü sadece bir insanı değil, insanlığın vicdanını susturdu. Ama hala duyuluyor. Strawberry Fields hala çiçek dolu. Imogen Peace Tower hala parlıyor. Çünkü bazı insanlar ölmez. Bazı sesler susmaz ve bazı hayaller asla kaybolmaz. Eğer içinde hala bir umut varsa, bir şeyleri güzelleştirme isteği varsa unutma. Senin kim olduğunu ya da ne olacağını sana söyleyecek kimseye ihtiyacın yok. Sen neysen osun. Yalnız hayal ettiğin bir rüya sadece bir rüyadır. Birlikte hayal ettiğin bir rüya gerçektir. Şimdi kendinle barış, dünyayla konuş ve bu yolculuğu devam ettir. Eğer bu hikaye sana dokunduysa Sesli Öğreti kanalına abone ol. Çünkü burada anlatılan her hayat senin içindeki sesi uyandırmak için. Ve unutma, hayal ettiğin dünya seninle başlar.